Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Ebubekir Zekeriya Razi'nin Filozofça Yaşam adlı eserine dair uzun soluklu müzakeremize başlıyoruz. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde Ebubekir Zekeriya Razi'nin hayatını, eserlerini, ilmi kişiliğini hazırlamış ve sizlerle paylaşmıştım. Onun dışında da Filozofça Yaşamı sesli kitap olarak okumuş ve kısa da bir video paylaşmıştım. Onlara bakabilirsiniz. Bu müzakeremiz daha detaylı bir çalışma olacak arkadaşlar. Şimdi bu ilk videoda sizlerle nasıl bir süreç takip edeceğimizi paylaşacağım. Sizlerin de yorum ve önerilerinizi ya da müzakere sürecini nasıl detaylandıracağımıza dair sizlerin görüşlerinizi bekliyorum. Şimdi bugünkü müzakeremizde Risale'nin İslam düşünce tarihindeki ve felsefe tarihindeki yerini, hangi kaynaktan bunu ele alacağımızı ve nasıl bir süreç izleyeceğimizi paylaşmış olacağız. Müzakeremizi hangi nüshadan hareketli yapacağımıza gelince, Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı tarafından neşredilen Mahmut Kaya hocamızın çevirisiyle Arapça metniyle karşılıklı olarak yayınlanan bu nüshadan hareketle müzakeremizi gerçekleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Biz Sokrates'in savunmasını uzun soluklu müzakere etmiş ve şu 3 eserden hareketle bir paylaşım yapmıştık. Oynatma listemizde bunu görebilirsiniz. İlk olarak Ötüfron diyaloğunu din üzerine, dinle ilgili din ve felsefe arasındaki ilişkiyi kurguladığı bir metin üzerinden müzakere etmiştik. Sonrasında Sokrates'in savunma sürecini ele almıştık ve savunma sonrasında da görev üstüne Kriton başlıklı diyaloğunu paylaşmıştık. Şimdi neden Razi'nin bu eseriyle ilgili olarak bunları gösteriyorum? Tabii bu önemli. Zira Sokrates metnin içerisinde geçecek. Fakat iki metin arasında bir farklılık var. Çünkü Sokrates'e baktığımız zaman antik Yunan düşüncesinde herhangi bir iddiası olmayan, tam tersine iddialı olan insanları merkeze alıp o iddialarını öğrenmeye çalışan, anlamaya çalışan, fakat bu sürecin içerisinde karşıdaki insanların ne kadar cahil, ne kadar bilgisiz olduğunu ortaya çıkaran ve o günkü tabirle at sineği olarak onları rahatsız eden bir kişilik ve karakter olarak karşımıza çıkıyor. Ve Sokrates'in iddiasızlığı onları rahatsız ediyor ve Sokrates'i tehlikeye düşürüyor. Şimdi Razi'ye baktığımız zaman da Razi farklı bir açıdan tehlike olarak algılanıyor. Razi aktif bir insan, tabip, sevilen sayılan birisi ve kendi döneminde diğer insanlar tarafından saygı görüyor. İşte bu saygı görmesi diğer insanları, yani diğer insanlar derken o günkü havas ya da elit ya da yönetici takımı rahatsız ediyor. Ve Razi'yi oyundan çıkartmak için, çevrelerinden uzaklaştırmak için Sokrates'e örnek vererek Razi'yi sıkıştırmaya çalışıyorlar. İşte burada şunu görüyoruz. Razi'ye baktığımızda da tam tersine bir iddia var. Diyor ki Razi, ya arkadaşlar ben biliyorum, ben bu bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de benim kadar çalışırsanız bunları bilme imkanına sahip olacaksınız. Onun için de ben size filozofça yaşamın ne olduğunu bir anlatayım. Siz eğer buna takatiniz yetiyorsa yapın, ya da benim bir filozof olduğuma dair ya da benim bu ilimleri öğrendiğime dair ve kendinizin bunları bilmediğine dair bilgiyi de teyit edin. Yani Razi kendi konumunu paylaşmıyor. Ve diyor ki bunlar geçmiş dönemlerden bize gelen ve bu bilgiler üzerinde bizim de kalem oynattığımız, düşündüğümüz ve belli sonuçlara ulaştığımız düşünceler diyor. Şimdi buradaki iddiası da şuradan geliyor arkadaşlar. Razi bir bilim insanı olarak tabiatı gözlemliyor. Tabiatçı bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. Ve bilim insanı olarak hem tıp ilimlerinden hem felsefi ilimlerinden ve diğer disiplinlerden aldıklarını hayatına aktarıyor. Ve bunu bir yaşam biçimi haline getiriyor. İşte bu yaşam biçimi bize filozofça yaşamı, felsefeyi, felsefe ve diğer insanlarla aramızdaki ilişkileri nasıl kurgulayacağımızı bize aslında gösteriyor. Şimdi ben birkaç hususa burada işaret etmek istiyorum. Öncelikle felsefe nedir ve filozof kimdir? Bu iki hususu sizlerle 2 hafta ayrı ayrı videolarda ele alacağım. Sonrasında Razi'nin Risalesine başlayacağım ve her bir bölümü aşama aşama tek tek
müzakere edeceğiz. Risale uzun bir metin değil arkadaşlar. Kısa bir metin ama bize söyleyeceği şeyler çok fazla. Onun için gelecek haftaki müzakeremize dair birkaç da konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de görüşlerini yorum bölümüne bekliyorum. Şimdi bu noktada felsefe nedir sorusu üzerinde durmamız lazım. Yani hayatın içerisinde felsefe denildiği zaman fil dişi kulelerden yapılan bir etkinlik olup insanların hayatın içerisinde yeri olmayan bir süreç mi akla gelmeli? Yoksa tam tersine Sokrates'in yaptığı gibi hayatın içerisinde gençlerle ve toplumun bütün kesimleriyle irtibat halinde ya da Razi gibi toplumun en etkin noktalarında ve eylemiyle, davranışıyla kendini gösteren bir biçimde mi olmalı? Onun dışında felsefe, yani bilgiyi öğrendiğimiz zaman bu bilginin dış dünyaya yansıması ne olmalı? Çünkü felsefenin bilgiyle gelen bir davranış tarzını gerektirdiğini de görüyoruz. Çünkü filozof dediğimiz zaman bilgisiyle eylemi birbiriyle tutarlı olan ve bu eylemlerini gerçekleştirmek için de gerektiğinde o çatışmaları ve karşı duruşları göz önüne alabilen kişiler aklımıza geliyor. Yani hem anlamlı tutarlı bir bilgi bütünü hem de bu anlamlı tutarlı bilgi bütününe dair doğru bir eylem tarzı. Yani filozofta aslında beklenen bu. Şimdi bu da ne yaratıyor tabii ki? Genel kabul gören yanlışları filozof söylemeye başladığı zaman doğal olarak bir çatışmayı beraberinde getiriyor. Bunun İslam felsefesindeki bir diğer örneğini de İbn Baci'nin Tedbirül Mütevahhid, bireysel yönetim şeklinde bizim aslında ifade edebileceğimiz bir yaklaşım biçimiyle karşılığını bulduğunu görüyoruz. Çünkü burada insanların toplumsal hayatın içerisine girdikçe oradaki insanların filozofu anlamaması durumu, hakikati görmemesi durumu ister istemez bir çatışma, uyumsuzluk ve ötekileştirmeyi de beraberinde getiriyor. Şimdi şu da tabii ileride duracağımız bir nokta. Yani Sokrates'in iddiasız bir şekilde insanlara sorular sorarak ve onların bilgilerini ortaya koymalarını sağlayarak ve kendi kendilerine değillemelerine neden olması ve Razi'nin bildiğini açık bir şekilde, analitik bir şekilde ortaya koyarak karşıdaki insanların cehaletini ortaya koyması acaba yöntem bakımından nasıl değerlendirilebilir? Bunları da sizlerle paylaşacağız. Ben bugünkü müzakeremizi burada bitiriyorum. Haftaya felsefe nedir ve hayatımızda neye karşılık gelir? Bunu analiz edeceğiz. Hepinize katkı, ilgi ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.